Merhaba sevgili seyirciler, Pirhanoğlu'nun penceresinden sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugünkü programımızda sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz, savaşsız, barışık bir dünya için, dünya barışı için ve esenliği için neler yapabiliriz? Savaşlar önleyebilir miyiz, önleyemez miyiz? Niçin savaşlar çıkıyor? Neden ekonomik savaşlar, kültürel savaşlar, neden dünya global savaşlar meydana geliyor? Dünya savaşları neden oluşuyor? Bunların üzerinde durmaya çalışacağım. Bu konuyu işlemeye çalışacağım. Evet, konuya geçmeden önce bazı tespitlerde bulunmak istiyorum. Öncelikli olarak küresel güçler, silah sanayicileri savaşların bitmesini istemezler. Çünkü onlar sürekli kapitalizmin gelişmesi için, yani paraya, maddeye ulaşmaları için mutlaka devletler arasında, milletler arasında savaşlar, çatışmalar çıkartmak zorundadırlar. Savaş oluşturulacak ki onların da silah sanayileri gelişmiş ya da yaşamış olsun. Dolayısıyla da savaşsız dünya istiyorsanız sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz, barış dolu bir dünya istemek zorundayız. Bunu başarabilir miyiz, başaramayız ayrı mesele. Zira savaşların nedeni dünyadaki sınırlar ve sınıflardır. Dünyada sınıflar olduğu sürece, yani zengin fakir sınıfları, oligarklar, monarklar olduğu sürece yahut kas sistemleri olduğu sürece savaşlar kaçınılmazdır. Onun için de sınıf farkını ortadan kaldırılması gerekir. Gelir dağılımının adil, eşit bir şekilde paylaşım olması lazım ki savaşlara neden olmasın. Bu istekle, yani sınırsız bir dünya, sınıfsız, savaşsız bir dünya isteği, talebi yahut da arzusu bir ütopya mı, bir rüya mı, bir hayal mi? Hayır. Benim böyle ütopyam var aslında. Kendime göre bir ütopyam var. Dünyada sınırları olmayan, sınıfları olmayan, sorunu olmayan, sömürüsüz, savaşsız, barışçıl bir dünya hayalim var. Umudum var, ümidim var ya da rüyam var. Bu elbette ki bir temennidir, bir dilektir, bir istektir, bir arzudur. Bunun gerçekleşmesi için de mutlaka çalışmalar olması gerekir. Evet, sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz, savaşsız bir dünya elbette ki herkesin bir ütopyası vardır. Bu ütopyanın gerçekleşebilmesi için yahut isteğin, arzunun, rüyanın, düşün gerçekleşebilmesi için mutlaka dünya milletleri, insanlar arasında bireysel bir farkındalık oluşması lazım. Empati kültürünün yaygınlaşması lazım. Ortak kültür üzerinde, yani insani kültürler üzerinde durulması lazımdır. Şunu iyi bilmeliyiz ki savaşlar insanlığı öldürdüğü gibi doğayı da öldürüyor. Savaşlar insanlığı öldürdüğü gibi doğayı da öldürüyor. İçindeki hayvanatı, börtü böceği, doğayı da tahrip ediyor. Dolayısıyla da dünyayı ne yapıyor? Bize zindan ediyor savaşlar. Geçmişte büyük savaşlar olmuştur. En yakın zamanlarda geçmişte ise Birinci Cihan ve İkinci Dünya Savaşları meydana gelmiştir. Milyonlarca insan ölmüştür. Milyonlarca hayvanlar, ağaçlar, börtü böcekler öldürülmüştür. Dolayısıyla da savaş iyi bir şey değildir. İnsan doğasına aykırı olandır. Yani insani fıtratta olan insan özelliklere aykırı olan bir şeydir. Fakat insanlar bununla yapmadan kaçınamıyorlar. Dolayısıyla da savaş felakettir, yıkımdır. Dolayısıyla da bütün hayvanata ve doğaya da zararı olan bir eylemdir ki bundan uzaklaşmamız lazım.
Evet, bu durumu değiştirebilir miyiz? Yani bu savaşıl ortamı, hele günümüzde de var, Orta Doğu'daki savaşlar, başka ülkelerdeki olan savaşlar, bir bakıma küresel güç ve sermaye elinde tutan yahut da büyük devletler, teknolojiyi, silahı elinde bulunduran devletler, eski sömürge ülkelerinden artık yavaş yavaş uzaklaşınca başka sömürgeler oluşturmak ya da kendilerine yeraltı zenginliklerini elde edebilmek için mutlaka savaşlar çıkarırlar. Toplumlar arasında uyuşmazlıklar, anlaşmazlıklar ve çatışmalar oluşur. Hatta devletler arasında anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar olur. Barışçıl yöntemler dururken maalesef insanlar savaşa ne yapıyorlar? Başvuruyorlar. Şimdi bu durumu değiştirmek mümkün müdür dedik. Bu durumu değiştirebiliriz. Çünkü insanın bu fıtratında da bu güzellik, özellik vardır. İnsan munis bir varlıktır bir bakıma. Yani bir yönünde munislik vardır, güzellik vardır, ünsiyet vardır, barışçıl tarafları vardır. Dolayısıyla bundan da ne yapabilir? İnsanlık öncelikli olarak fıtri özelliklerini korumuş, akli selim olan insanların bu durumu değiştirme şansı vardır. Ne yapılacaktır? Çeşitli milletler arasında, devletler içerisinde bulunan bu tür istek ve yani dünya barışını sağlama noktasında sınırsız, sınıfsız, savaşsız bir barışçıl bir dünya oluşmasında çeşitli platformlar var, yok değil. Bunların çalışmaları yeterli gelmemektedir. Onun için de daha fazla yeterli duruma gelebilmesi için çalışmalarımızı artırmalıyız. Yani savaşı durduracak, savaşları önleyecek, savaşsız bir dünya oluşturabilecek çeşitli platformları yapmak durumundayız. Es-sulhu hayır diyor. Kur'an kavramıdır. Es-sulhu hayır. Daima sulh yani barış, barışık ortam daha hayırlıdır. Şurada kısa bir anekdot. Müstekbirler, musasaflar, ezilenler, ezenler, sömüren ve sömürenler olduğu sürece savaşlar var olacaktır. İşte o müstekbirler dediğimiz yani güçlü küresel gücü elde bulunduranlar, bir de mustasaflar yani ezilenler. Kendilerini ezdirmemeleri lazımdır. Ezenler ve ezilenler. Ezenler ve ezilenler olduğu sürece, sömüren ve sömürenler olduğu sürece savaşlar var olacaktır elbette. Dünyada barış ve esenlik için evet şimdi neler yapabiliriz? Bu konunun ayrıntılarına geçebiliriz. Evet kıymetli izleyiciler, öncelikli olarak geçmişteki savaşlardan bahsettik. Yani dünyamız geçmişte de bu tür felaketleri yaşamıştır. Cihan Harp, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, geçmişte daha büyük savaşlar vesaire vesaire. Ama insanlık hala bir huzura, sulhu salaha ulaşamamıştır. Dolayısıyla da esas o sınırsız, sınırsız ve sömürüsüz bir dünyanın oluşması için neler gerekli bunlar üzerinde kısaca değinmeye çalışacağım. Şu anda dünyada sorunlar devam ediyor. Özellikle Orta Doğu'da. Hatta günümüzde şu anda yakın bir zamanda suikastlar da düzenlenmeye başladı. Maalesef zalimane hareketler ve davranışlar, zulüm devam ediyor. Çocuklar öldürülüyor. Ya savaşlarda çocuğun suçu nedir ya? Hani diyelim ki iki devletin askerleri yani iki düşman devlet ve askerleri karşı karşıya gelseler, savaşsalar, vuruşsalar birbirini öldürseler tamam bir parça anlaşılır taraf var. Aslında kabul edilemez ama savaşsız bir dünya istiyoruz kabul edilemez ama bu böyledir. Ama sen askeri bırakıyorsun, insanları, çocukları öldürüyorsun, evler yıkılıyor, çocuklar perperişan. Açlıktan Afrika'da ölen insanlar da var. İşte bugün Orta Doğu'nun göbeğinde nice mazlum, mağdur insanlar öldürülüyor. Ne uğruna?
maddiyat uğruna, para uğruna, yani sınırları daha genişletme uğruna, daha büyük devlet olma uğruna maalesef bunlar yaşanıyor. Şimdi hedeflediğimiz bir dünya olmalı. Yani dünya barışını sağlama noktasında, dünya milletleri arasında savaşı durdurup barışı sağlama noktasında neler yapabiliriz? Bunlardan birisi sınırsız bir dünya. İnsanların özgürce güven içerisinde dünyayı dolaşabilecekleri, engelsiz bir şekilde dolaşabilecekleri bir düzen oluşturulmalıdır. Ulus devletlerin sınırları ortadan kalkması lazımdır. Evet, bir sınır olmalı ama öyle kas katı bir sınır olmamalı. Zira sınırlar daha fazla güçlendikçe bu sefer de öbür dünyalara, yani başka dünyalara gitme, başka coğrafyalara gitme şansınız olamıyor, engellemeler olur. Onun için de mutlaka bunun üzerinde bilim adamları, ilim adamları, akademisyenlerin yoğun bir şekilde çalışıp, hatta bazı devlet başkanları da bu konuda üzerinde çalışıp ulus devletlerinin sınırlarının belli bir orana, yani kabul edilebilir bir orana çekilmesi noktasında çalışmalar yapılmalı. İkincisi küresel vatandaşlık ve yeryüzünde hareketlilik durumu söz konusu. Küresel vatandaşlık ve hareket özgürlüğü de sağlanmalıdır. Yani evet, bugün mesela bu ortamda, bugünkü dünyamızda bunları hemen yapmak mümkün değil ama ileriye dönük böyle bir proje geliştirmeliyiz. Onun için de sınırsız bir dünya. İkincisi sınıfsız bir dünya. Evet. Sosyal toplumların olmadığı, toplum ekonomik durumlarının iyileştirilmesidir. Yani zengini, fakiri olmayan, zenginler aşırı derecede zenginler ama fakir de aşırı derecede fakir. Yoksulluk diz boyu. Afrika ülkelerinin birçoğunda insanlar açlıktan, çocuklar açlıktan ölüyorlar. Sermaye gücü eline geçiren insanlar, diğer insanlar daha fazla tahakküm ediyorlar. Onun için de sosyal farklı toplumların olmadığı bir toplum oluşturulması lazım. Yani eşite yakın, adil bir toplum oluşturulması lazım. İkincisi ekonomik eşitlik ve fırsat eşitliği de olmalıdır. Şimdi birileri maddeye rahat bir şekilde ulaşırken, ki bu bürokratlardan kaynakları, bu siyasetten kaynaklanan bir şeydir. Kimileri ise maddeye, yani paraya ulaşmada zorluk yaşıyor. Bunun için de bütün ulus devletlerin ekonomik eşitlik ve fırsatlığı sağlamak için çalışmalar olmalıdır. Hatta sivil toplum örgütlerinde bu konuda çabalar sarf edilmelidir. Üçüncüsü sömürüsüz bir dünya. Maalesef geçmişte büyük sömürge ülkeleri vardı. Sömüren ülkeler vardı, sömürülen ülkeler vardı. Sömüren milletler vardı, sömürülen milletler vardı. Biraz bunlar günümüzde bir esnedi, biraz yavaşladı gibi ama farklı boyutlar kazanmaya başladı. Dolayısıyla da hep hem kendi bir milletin içerisinde sömüren, sömürülenler var, hem de dünyayı sömürenler var. Dünyayı sömürenler var. Dolayısıyla da kaynakların adil bir şekilde paylaşılması esastır. Yani yeraltı ve yerüstü zenginlikler dediğimiz, kaynaklar dediğimiz, hem ülkeler içerisinde hem dünyadaki bütün kaynakların devletler arasında, milletler arasında adil bir şekilde paylaşılması lazım. Bir ülke içerisindeki kaynaklar da adil paylaşılması lazım. Maalesef bir ülkenin bakıyorsun gelirlerinin belli %10'luk bir kesime tamamen aktarılıyor. %90'lık bir kesim ise bir kısmı tamamen açlık ve yoksullukla mücadele ediyor. Bir kısmı da orta halli bir yaşantı içerisinde. Oysa ki o ülkenin kaynakları o ülkede yaşayan insanların tamamına aittir. Evet, burada çok önemli. Demek ki kaynakların adil bir şekilde paylaşılması lazım ki o dünya barışını, işte sınırsız, sınıfsız, sömürüsü bir toplumu, bir dünyayı oluşturabilirim. Emek ve sömürünün sona ermesi lazım.
emeği maalesef sömürülüyor. Bugün dünya standartlarında bazı ülkelerde çalışma saatleri biraz daha düşürüldü. Bu yeterli değildir aslında bakarsanız. Yani haftanın belli günlerinde belli saatler içerisinde çalışılıyor ama almış olduğu ücret yeterli değil. Ve bazı ülkelerde ise, yani demokrasinin olmadığı ülkelerde ise bu tamamen hegemonya gibi kullanılıyor ve böylece emek sömürülüyor. Yani ucuz emek işçiliği olanlar da vardır maalesef. Dolayısıyla da emeğin sömürülmesine müsaade edilmemeli. Kesinlikle emek ve sömürünün sona erdirilmesi lazım ki dünya barışını, huzurunu sağlamış olalım. Dördüncüsü ise sorunsuz bir dünya. Küresel işbirliği ve çözüm odaklı yaklaşımlar olması lazım ki sorunlar çözülmüş olsun. Bugün milletler arasında, devletler arasında sorunlar yaşanıyor. Kaçınılmaz olarak sorunlar yaşanıyor. Dolayısıyla bu sorunların çözümü için işbirliği, bir takım sorun çözücü platformlar oluşturmak üzere bir çalışma yapılması lazım ki sorunlarımızı azaltalım. Yani devletler, milletler arasında sorunlar azalmış olsun. Eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçların herkes için eşit bir şekilde dağılımı söz konusu olmalı. Evet, eğitim ve sağlık. Şimdi her ülkeye baktığımızda o ülkenin içerisinde eğitimden yeterince yararlanamayan, bazı insanların da maddi durumdan çok iyi olduğu için en iyi eğitimi alabilen insanlar olduğunu biliyoruz. Temel ihtiyaçların karşılanması, yani zaruri dediğimiz zaruri ihtiyaçların karşılanmasında da insanların maddi durumlarının iyileştirilmesi lazım ki herkes gibi, yani durumu iyi olanlar gibi onlar da maddiyata ulaşsınlar da güzel, refah, huzurlu bir hayat yaşasınlar. Evet. Beşincisi, savaşsız bir dünya. Evet, savaşsız bir dünya mümkün mü? Bir ütopya mıdır? Bir hayal midir? Bir hülya mıdır? Bir düş müdür? Savaşsız, aklı selim olan insanlar savaşsız bir dünya isterler. Ama günümüzde de ve geçmişte olduğu gibi de savaşlar hep devam ediyor. Bunun için de silahsızlanma ve barış kültürünün yaygınlaştırılması gerekir. Bu yine bireyden başlayacak, ferden bireysel olarak ve toplumun belli kesimlerine yansıyacak ve dünya milletleri artık bu silahsızlanma konusunda bir duyarlılık oluşturmuş olacaklardır. Uluslararası anlaşmazlıkların barışçı yolla çözümlenmesi lazım. Şimdi iki ülke arasında bir takım diplomatik sataşmalar başlıyor. Sonra o diplomatik ilişkiler artık sokak kültüründen anlatılmaya başlanıyor. Yani kabadayıca, ölçüsüzce, nezaketsizce olunca bu sefer de iki devlet yöneticileri karşı karşıya geliyorlar ve iki millet, yani devlet milletleri de bu savaşın içerisine katılmış oluyorlar. Onun için de uluslararası anlaşmazlıkları mutlaka medenice, barışçıl yollarla çözümlenmelidir ki esas dünya barışına katkı sağlamış olsun. Evet, altıncısı barışçıl bir dünya. Kültürel eşitlik ve hoşgörü sağlanmalıdır. İnsanlık kültürü dediğimiz ortak değerler vardır. Çin'de de aynıdır, Maçin'de de aynıdır. Dünyanın batısında, doğusunda, güneyinde, kuzeyinde yaşayan insanların insanca yaşadıkları insancıl kültürleri vardır. Bunun egemen kılınması lazımdır. Ve hoşgörü dediğimiz, tolerans dediğimiz o kültürün yaygınlaşması lazım. Hoşgörü kültürünü oluşturamazsak ve tolerans oluşturamazsak, kültürel eşitliği de sağlayamazsak savaşlar kaçınılmaz oluyor. Ortak insanlık değerlerin benimsenmesidir. Ortak insanlık değerleri vardır. Bu değerler benimsenirse tabii ki milletler vardır, milletlerin ayrı ayrı kültürleri, değerleri vardır ama
o dünyada yaşayan insanların da ortak dediğimiz insani değerler vardır. Bunların zenginleştirilmesi gerekir ki böylece biz ne yapmış olalım? Dünya barışını sağlamış. Sınırsız, sınıfsız, savaşsız, sömürüsüz, sorunsuz, barışçıl bir dünya oluşturmuş olalım. Evet değerli kardeşlerim, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sonuç ütopya mı, mümkün mü? Hedeflenen dünyaya ulaşmak için biraz önce anlatmış olduğum konuları iyice enine boyuna tartışmalıyız, içselleştirmeliyiz ve bunu dünya çapında geliştirmeliyiz. Bireysel ve toplumsal sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız. Yani bireysel ve toplumsal sorumluluklarımız vardır. Bu sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız. Bunu sağlarsak o zaman dünya barışını sağlamış oluruz ve aynı zamanda dünyanın huzur ve barış getirmeye çalışmış oluruz. Şu sözlerine bitirelim. Bozulmuş dünyanın düzeni heyhat düzele. Meğer bir kurtarıcı gele düzele. Bir kurtarıcı beklemeyeceğiz. Kurtarıcı biziz. İnsanlar, insanlıktır. İnsanlık kendi kendini ilahi öğretilerinden ve bilimsel çalışmalarından, insani çalışmalarından bunu mutlaka başarabilir. Evet, sonuç olarak dünyanın düzeni bozulmuş, kan, gözyaşı, yıkım, felaketler bitmiyor. Hegemonyalar, sömürgeler, yeraltı, yerüstü zenginlikler üzerine savaşlar çıkıyor. Oysa dünyadaki zenginlikler herkese yeter. Affedersiniz. Yeter. Buna rağmen bu kaynaklara ulaşmak için katı politikalar, entrikalar, kamuoyunu yanıltmalar devam ediyor. Geçmiş savaşlar yine de günümüzde yaşanmış oluyor. Birinci Cihan Dünya Harbi'ne bakalım, İkinci Dünya Harbi'ne bakalım. Buralarda büyük yıkımların olduklarını görüyoruz. Sözlerimi şu cümlelerinden tamamlıyorum. Yaratılış amacına uygun sorumluluk bilinciyle bir dünya düşürüyorum. Özgürce dolaşılabilecek, sınırsız, zengini fakiri olmayan, herkesin eşit olduğu, sınıfsız, hakça kazanıp hakça paylaşılan bir dünya, sömürüsüz, düşmanlıkları olmadığı, savaşsız, herkesin kardeşçe yaşadığı, esenlik dolu, barış dolu bir dünya hayal ediyorum. Şairin dediği gibi, vatanım ruhi zemin, milletim nevi beşer. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşça kalın değerli kardeşlerim.